Şimdi bugün gideceğimiz yer en az önceki seyahatlerimiz, önceki maceralarımız gibi heyecan dolu ve ilginç. Ancak onlar kadar toz pembe ve neşeli değil. Zira bu gideceğimiz yerin tarih sayfalarında kan ve gözyaşı dolu bir yeri var. Şimdi bu Cork City Gaol dediğimiz yer bir hapishane. Aslında daha önce bir hapishaneydi. Daha sonrasında İrlanda'daki diğer pek çok hapishane gibi müzeye dönüştürüldü. Bunun sebebi ise bu hapishanelerin tarih sayfalarında kan ve gözyaşı dolu bir yer olması. Yani gerçekten de burada yaşananların gelecekte görülmeye değer olduğu düşünülüp bunların sergilenmesi istenmiş. Tabii ki burada göreceğimiz pek çok şey 1800'lerde baş gösteren büyük kıtlığa dayanıyor. Yani bu toprakta hiçbir şeyin yetişmediği, yetişen patateslerin çürük çıktığı, insanların aç kaldığı ve soğuktan donduğu bu dönemlere dayanıyor. Ama tabii ki bunun öncesinde de hapishane olarak kullanılıyordu. İnsanlar suç işleyip içeriye atılıyorlardı. Ama tabii ki o döneme dair daha fazla şey görüyorsunuz. Bu dönemde dediğim gibi toprakta hiçbir şey yetişmiyor. Patatesler çürük çıkıyor. Patates diyorum çünkü patates İrlanda'nın kültürünün temel taşlarından bir tanesi aslında. İrlanda mutfağının temel taşlarından bir tanesi. Patates tüketiyorlar sürekli ve patates tüketmeyi çok seviyorlar. Bu dönemde yiyecek hiçbir yetişmiyor. Toprak verimsiz ve soğuktan korunmanız gerekiyor. Kış vakti buranın havası çok kötü oluyor ve soğuktan korunması gerekiyor bu insanların. Tabii ki aç karnınızı doyurmanın ve soğuktan korunmanın eğer bunları yasal yollarla sağlayamıyorsanız en iyi yolu ne? Tabii ki çalmak. Karnınızı doyurmak için ekmek çalmak veyahut da soğuktan korunmak için palto, eldiven, atkı vesaire çalmak. Bu sebeplerden dolayı bu ülkede pek çok insan hapse girdi. Yargılanmak zorunda kaldı. Hücrelerde vaktini geçirmek zorunda kaldı. Hatta bir dönem bu olaylar o kadar fazla yaşanmaya başladı ki bırakın hücreleri, insanlar koridorlarda sıkış tepiş pastırmalar gibi falan yatmaya başladılar. Çok fazla insan hapse girdi yani. Tabii ki bu dönemde yaşananlar İrlanda'nın İngiltere sömürgesi altında olmasında büyük payı var. Zira o dönem dediğim gibi toprakta hiçbir şey yetiştirilmiyor ve güç bela yetiştirilen darı, buğday, arpa gibi ürünler de at arabalarıyla İngiltere'ye gönderiliyor. Bunun yanı sıra bazı düzenlenen ayinler ve törenlerle İrlandalılara bir tas çorba karşılığı İngiliz olmaları teklif ediliyor. Yani kimliğinizi değiştirin ve biz size yemek vereceğiz, karnınız doyacak gibi bir teklif sunuluyor. Tabii ki bu isim değiştirmeyi de kapsıyor. İnsanlar isimlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. İsim değişikliği karşılığında da, İngiliz olma karşılığında da bir tas çorbaya kavuşmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra dediğim gibi İngiltere yönetimi altında oldukları için belli bir vergi ödemek zorunda kalıyorlar. Vergilerini ödeyemeyen insanlar evlerinden oluyorlar. Evlerinin çatılarından oluyorlar. Ya dediğim gibi bu ve pek çok örnek daha sayılabilir ama bunun ucu bucağı yok. Ki bir an önce içeri gidip size müzenin kendisini de göstermek istiyorum. Zira burada çene çalmaya devam edersek akşam olacak. Guidebook aldık. Buradan okuyor olacağım ve sizlere bilgileri aktarıyor olacağım. Girişi çoktan yaptık. Bilet parası ödendi. Kaç? 9 euro mu ne? Az tuzlu. Ama güzel. Yani kocaman bir müze için bence ideal. Bu falaka için galiba, anlamadım ki. Yani sadece 2 delik var. 2'şer delik var. Ve yere çok yakın. Evet. Giriyoruz müzeye. Burada girişin hemen yanında gördüğünüz adam vali. İsmi neydi? John Barry Murphy masasında oturuyor, kağıtlarıyla meşgul. 1856 ve 1873 yıllar arasındaki ilk Katolik vali diyebiliriz. Karşısındaki resim, bu galiba Kraliçe Victoria. O dönemin tabii ki İngiliz sömürgesi altında olduğu için o dönemin yöneticisi. Şu gördüğünüz diz çökmüş adam Thomas Ryle. Bazı kitaplar ve başka nesneler çalmaktan suçlanıyor. Ve 4 ay boyunca hücrede kalması gerekiyor. Buradaki arkadaşımız da Cornelius Kelleher, şu an uyuyor.
1800'lerden itibaren saman döşek yerine bez döşek kullanılmaya başlandı ki bunların daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı. Bir hücre deneyeceğiz şimdi. İçeride olmak nasıl bir his? Düşünün, bu ufacık yerde kısılı kalmışsınız. Dışarı çıkamıyorsunuz veyahut da dışarı çıkabiliyorsanız bile dışarı çıkabildiğiniz süre kısıtlı. Ve tek ışık ve umut kaynağınız oradaki pencere. Evet, burada dediğine göre gaol ve jail, yani ikisi de hapishane demekmiş. İkisi de aynı anlama geliyormuş. Ve tarihe göre gaol daha yaygın kullanılan bir kelimeymiş İngilizce'de. Ta ki 1935'e kadar daha sonrasında jail kelimesi daha popüler bir hale gelmiş ve o kullanılmaya başlanmış. Ben de gaol ne demek merak etmişimdir. Evet, burada gördüğümüz küçük kardeşimizin ismi Edward O'Brien. Çok tanınmış bir cepçi diyebiliriz. Pickpocket olarak geçiyor. 3 haftalık cezasını çekiyor. Her hafta 2 kez kırbaçlanarak tabii ki. Tabii ki bir şeyler çaldığı için yakalanmış. Burası da gardiyanların odası. 2 gardiyan kart oynuyor. Aslında çalışmadıklarında boş zamanlarında bu şekilde geçiriyorlar. Burada da yüzlerini yıkadıkları tas ve ihtiyaçlarını giderdikleri kova var. Buraya kadar da Cork City Gaol'u sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Destekler çok fazla, çok hoşuma gidiyor, çok mutlu ediyor beni. Çok teşekkür ederim bu konuda. Ve daha da korku tanıtacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Elimden geldiğince kendi tarzımda, kendi yöntemlerimle. Takipte kalın. Teşekkürler.